Arkadaşlar merhaba. Point Editor adlı çalışmamı tanıtacağım. DLL'imizi yükledikten sonra Go komutunu çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra Point Editor'ı çalıştıracağız. Point Editor'ı çalıştırmadan önce gördüğünüz gibi burada Jogo Point'lerde sadece noktanın adıyla, numarasıyla, Raw Description ve XYZ'si gibi bilgiler mevcut. Ama biz buraya kilometre, offset, yüzeyden kod, profilden kod gibi değerleri de ekleyeceğiz. Programımızı ilk çalıştırdığımızda bu direkt çiziminize Jogo Point'in altında kilometre, offset, profil level, surface level ve result 1, 2, 3, 4 şeklinde ekstra bilgiler gelecek. Bu bilgileri label'larımızda da kullanabileceğimiz gibi export alırken de kullanabileceğiz. Bu bilgiler Jogo Point'in öz niteliği gibi Jogo Point'e işlenecek. Programımızı çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi profilimizi ve güzergahımızı ve profilimizi seçebiliyoruz. Öncelikle burada kilometre offset eklemeyi göstermek istiyorum. Kilometre offset güzergahımız seçiliyken station ya da offset kısmına sağ tıkladığımız zaman station offset from alignment görüyorsunuz. Bunu seçtiğimiz zaman kilometre ve offsetlerini oluşturacak. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Bunları yine öz niteliklerinde gördüğümüz gibi offset'ini ve station'ını görüyoruz. Bunları ilk aşamada direkt label'a nasıl yazdırabileceğimizi göstermek istiyorum. Label'a geldim. Yeni bir tane oluşturuyorum. Layout'a geldim. Şunları bir kaldırayım. Number'ın içine geliyorum. Tıklayıp siliyorum. Ve gördüğünüz gibi burada station, offset bütün bilgiler X, Y, Z gibi karşımıza çıkmakta. Arial formatını alıyorum. Ve offset'ini yazdıralım. Buraya hemen bir de offset de ekleyelim. Rengini ve boyutunu ayarlayalım. Mid center, center ve rengini de mavi yapalım. Şu an gördüğümüz gibi noktanın kilometre offset'ini yazdırmış olduk. Buraya bir de nokta numarasını da eklemek istiyorum. Nokta numarası ile ilgili işlemler yapacağız. Tamam diyorum. Aynı şekilde ekliyorum. Biraz scale'imi küçülteyim. Tamam. Gördüğümüz gibi noktamızda bu etiketler dinamik bir şekilde oluşmuş oldu. Bunlar noktamızda kaydedip kapattığımız zaman da aynı şekilde database'de saklı kalacak. Daha sonra profilimizden nokta koduna level çekme işlemini göstermek istiyorum. 3 opsiyonumuz var. Birincisi profilden direkt ilgili kilometredeki kodunu çekiyor. Deverli çekiyor ve yüzeyden kod olarak çekiyor. Bir de formül işlemlerimiz var. Bu formül işlemlerimiz diğer hücrelerimizde de mevcut. Bunlarla da ilgili detaylı bilgi vereceğim. Nokta Z kodunda yapabildiğimiz gibi point level, profile level, surface level ve result'larda da aynı işlemleri yapabiliyoruz. Station ya da offset'ini ya da buraya istediğimiz 4 farklı yüzeyimizin ya da profilimizin ya da station offset'imizi ekleyebiliyoruz. Buraya istediğimiz daha da lazım olursa 4, 5, 6 şeklinde devam ettirebiliriz. Şimdi bu işlemden sonra profilimizin kodunu deverle birlikte noktanın koduna yazdıralım. Daha sonra
bir yüzeyimizden kod okutmak istiyorum. Buradaki yüzeyimizi seçtikten sonra örneğin bu yolumuzun top surface'i, bize bottom lazım ya da işte subbase'in altı üstü lazım. Eksi 50 dediğim zaman enter'a basıyorum ve yüzeyimizden kodu hesaplayıp 50 santim altının noktanın surface kısmına ekliyor. Daha sonra örneğin burada nokta kodumuzla nokta as build olduğunu varsayalım nokta kodunun. Result'a geldim. Formula dedim. Noktanın kodu eksi surface dediğim zaman apply diyorum. Burada okunmayan var. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bir bakalım. Bir tane okunmayan varmış. Bunun nerede olduğunu bulalım. Gördüğünüz gibi bu yüzeyimizin işte bunun kodunu okumamış. Tekrardan deniyorum. Evet. Şu an okudu. Formula diyorum. Result 1'deyim şu an. Eksi surface level diyorum. Apply dediğim zaman nokta kodumdan yüzey kodumu çıkartacak ve bana bir değer verecek. Bu değerler örneğin siz sağdan as boyut alımı yaptınız. Yüzeyiniz elinizde. Yüzeyden 50 santim aşağı yine noktaya kod oluşturdunuz ve bunu farkında buraya yazdırdınız. Bu ne işinize yarayacak? İmalatın uygunluğunu göreceğiz. Hemen nokta stilime geliyorum. Buraya point level nerede? Point level'ımı ekliyorum. Daha sonra buna ne diyelim? 2 nokta üst üste koyayım. Daha sonra yüzeyimin ekleyeyim. Yüzey kodumuzu eklemiş olduk ve farkımızı ekleyelim. Result 1'in farkımız olduğunu biliyoruz ve bunu ekliyorum. Fark diyorum. Uyguluyorum. Scale'imi biraz daha küçültmek istiyorum. Gördüğünüz gibi noktamın nokta numarasını, kilometre offsetini, noktanın as build yüksekliğini, yüzeyimin kodunu ve farkımı burada görüyorum. Burada fark ettiğiniz üzere noktanın sıralaması eksi 5'ten gidip sonuna kadar devam ediyor. Sonra ortadan tekrar devam ediyor. Bu şekilde bir düzensizlik var. Kilometre offset kısmına geliyorum. Short first station after offset seçeneğini seçiyorum. Gördüğünüz gibi önce kilometrelerim sonra offsetlerim olacak şekilde sıraladı. Nokta numarası kısmına no'ya geliyorum. Renumber diyorum. Başlangıç numarasını giriyorum. Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde düzenli bir hale getirdi. Nokta numarasını, nokta adını bu şekilde örneğin prefix, suffix ekleyerek istediğimiz şekilde isimlendirebiliriz. Suffix eklemek istemiyorum ve Enter'a basıyorum. Noktalarımızın isimlerini değiştirdi. Formül kısmını daha detaylı anlatmak istiyorum. Formül kısmında burada normal noktanın kodunu, işte surface'i, profile'ı, yine result'ları da tekrar kullanabilirsiniz. Ve 4 işlemi burada ekledim. Yine buraya 4 işlem ekledikten sonra yine eksi 50 gibi, eksi 30 gibi değerler de yazıp z eksi profile eksi 0,30 diyorum. Yine apply dediğim zaman bu şekilde de matematiksel işlemler yapabilirsiniz. Bu matematiksel işlemler sizin ihtiyacınıza göre
ayarlamanız gereken matematiksel işlemler. Bir de bunları export alalım. Bunların hepsi buraya işleniyor ve noktalarımızı export etmek istiyorum. Export point istiyorum. Burada yeni bir point data file oluşturmak istiyorum. Burada ayracımız burada virgülle ayırıyorum. Formatımız txt olsun. Önce nokta numaramı istiyorum bu örnek için. Sonra kilometremizi istiyorum. Offset'imizi ekliyorum. Bunlarınızı stil dosyanızda bu programı tek bir sefer çalıştırıp daha sonra stil dosyanızda bu şablonları oluşturduğunuz zaman label'larınızı ve şablonlarınızı fark 1, fark 2 gibi şeyleri tekrar uğraşmadan yapabilirsiniz. Ben bunları Excel'de dataları daha iyi yönetebilmek için kullanıyorum. Bunları da beraber hazırlayarak kullanımını size anlatmak istedim. Ve burada yüzeyimi ve farkı almak istiyorum. Yüzey kodunu ve buraya da Result 1'i seçerek işlemimi tamamlıyorum. Close diyorum ve bu formatta masa üstüne fark diyerek kaydediyorum. Sürekli aynı formatta olursa Excel işlemlerinizde de Excel'de sürekli aynı formatta datalar almış olursunuz ve bunları daha iyi yönetip daha iyi raporlar sunabilirsiniz. Burada bu kullandığımız teknolojinin adı Point Defined Property Classification. Buradan gelip istediğiniz gibi bunları otomatik programsal olarak oluşturdum. Tekrar yeni oluşturabilirsiniz kendinize ve yeni burada tarih, string gibi mesela siz bunları ne için kullanabilirsiniz? İmalat tarihini buraya ekleyebilirsiniz. O bölgenin bölge ismini yazabilirsiniz. W ayar numarasını yazabilirsiniz. Rapor numarasını yazabilirsiniz. Daha sonra dataları burayı hangi raporla yapmıştık diye sorular sorduğunuz zaman direkt otomatik bulabilirsiniz. Buradaki bütün değerleri double olabilir, angel olabilir. Bunları siz kendiniz kullanabilirsiniz. Çift noktaları temizleme de var içinde. Şu an çizimimizde hiç duplicated point yokmuş. Ama varsa da bu şekilde çift noktalarınızı temizleyebilirsiniz. Burada anlatabileceğim başka. Burası kullanıcıya göre. Her kullanıcının farklı bir talep olabilir. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Önceki point editörü de burada durmakta. Bu da kullanışlı bir program oldu. İlgili videoyu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bu da beraberinde çok iyi çalışacak iki program. Bu raporlarınızı bu şekilde daha kolay hazırlayabileceğinizi düşünmekteyim ve bu programı sizlerle paylaşıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.